Herkese merhaba. Bugün ülke sınırlarından çıkıp böyle uzak diyarlara gideceğiz. Macera dolu Amerika diyeceğiz. Rafet El Roman'a selamlarımızı hemen parantez içinde bildirelim. Biliyorsunuz ülkemizde paramız enflasyon karşısında eriyor. Bu yüzden insanlar ellerinde ya döviz tutuyor bankada, yastık altında. Ama artık böyle sadece nakitte beklemek de bu dövizlerini korumuyor. Ee, Bu sebepten dolayı insanlar ya yurt dışında bir iş kuruyorlar ya da daha garantici olanlar böyle mülk satın alıyor. Hem dövizde kira alıyor hem garanti bir yatırım yapmış oluyor. Ee, Böyle parasını bir şekilde korumaya çalışıyor diyelim. Yurt dışında ev satın almanın avantajları ve dezavantajları nelerdir diye bir video yapacağım. Lütfen bu videoyu izleyin. Aklınızdaki soruları daha net cevaplar alacaksınız. Şimdi böyle bu kısa zaman diliminde bunları böyle anlatmak çok zor. Bu yüzden lütfen bu videoyu izleyin. İlk yurt dışı satılık ev ilanlarımız Florida, Miami'den olacak. Bilmeyenler için hemen söyleyeyim. Miami işte Türkiye'nin Antalya'sı gibi bir yer. Sıcak iklim, plajlar, deniz, okyanus. Tam karşılığı Türkiye'den Antalya diyebilirim. Şimdi bazı izleyicilerimiz işte Amerika neresi, biz neredeyiz, nasıl olacak diyebilir. Parantez içinde bu arada Amerika'da eşi, dostu, akrabası olanlar vardır. İşte vizesi olan vardır, yeşil pasaportu olan, İngilizcesi yeterli olanlar vardır. Bunlar zaten kendi imkanlarıyla bu ilanlara ulaşabilirler, görüşebilirler, satın alabilirler. Onlara kalmış bir şey. Ama peki bu imkanı olmayan izleyicilerimiz ne yapacak? Diyelim pasaportu da yok, işte vizesi de yok, ne bileyim belki bunlar var ama İngilizcesi yok. İşte nasıl Amerika'dan ev alınır bu konu hakkında bir bilgisi yok. Bunları da düşündüm. Aklıma Amerika'da yaşayan bir arkadaşım geldi. Filiz'e buradan selam olsun. 30-40 yıldır Amerika'da yaşıyor. Yani orada büyüdü. Orada artık her kültürüne, her şeyine hakim, vergisine, algısına. İşte biz Türkiye'de nasıl her şeye hakimsek o da orada bütün konulara hakim diyebilirim. Böyle bir emlakçı falan değil ama o da bir lisans almayı düşünüyor. Ama şu an böyle bir emlakçılık falan yapmıyor. Onu aradım. Hani dedim böyle böyle videolar yapacağım. Kafamda böyle şeyler var. Bu Amerika'ya gelme imkanı olmayan işte ne bileyim oralardan ev almak isteyen insanlara bir danışmanlık olur musun? Yardımcı olur musun? Diye sordum. E, Ya kendi müsaitliğimi aşmayacak derecede işte hani bir orta yol bulunduğu sürece zamanla ilgili diyorum bu orta yolu. Neden olmasın dedi. Elimden geleni yaparım dedi. Tabii ki bunun bir ufak bir bedeli olacaktır. Sonuçta Filiz New York'taydı sanırım. New York'tan işte Miami'ye bilmem kaç saat uçakla gidecek. Sizin işte evinizin videosunu çekecek veya anlaşmasını yapacak. Bu böyle hatırla gönülle yapılacak işler değil. Ama hani böyle bir net bir rakam konuştuk mu? Hayır, konuşmadık. Bunlar zamanla olacak şeyler. Ama ilk önce bir ilanları inceleyelim. Bakalım Amerika, Miami'de böyle hesaplı evler bulabilecek miyiz? Bulduğumuz evler nasıl olacak diyelim ve hemen ilk ilanımıza geçelim. Evet, söylemiştik. Miami, Florida eyaletine bağlı biliyorsunuz. Bilmeyenler için de bilmeyenler de şu an öğrenmiş oldu. Hemen ilk başta şöyle bir açıklamasına bakalım. 1956-59 yılında inşa edilmiş. Fiyatı 77 bin dolar. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben bunları da danıştım Filiz'e. Bunlar bizdeki karşılığı işte bizde apart daireler oluyor ya böyle 1+0, 1+1. İşte bu daireler tam bizdeki karşılığı apart daireler diyeyim. Orada kondo mu diyorlar, ona benzer bir şeyleri var. Bu dairelere bir site yönetimi var. Bunlara aylık bir meblağ ödeniyor. Nasıl bizdeki yani aidatlar ödeniyor sitelere. Bunlar da aynı şekilde. Örnek veriyorum, diyelim ki işte 2000 dolara kiraladınız. İşte 200 dolar da bu site yönetimi sizden bir aidat alıyor aylık.
Bunlar hani böyle tam karar verdiğiniz satın alma aşamasına geldiğiniz zaman bakılacak, araştırılacak, konuşulacak şeyler. İlk önce bir ilanı inceleyelim. Miami'nin kalbinde yer alan bir yatak odası, full eşyalı, oturma odasında çekyat, yeni klima ve su deposu demiş. Plaj ve şehir merkezine yakınmış. İşte bu kooperatif bilmem ne arazinin sahibidir demiş. Zillow'dan bakıyoruz ilanlarımıza. Bu ilanların linklerini yine yayınlayacağım. Video açıklamasında bunları bulabileceksiniz. Şöyle hemen bir haritaya bakalım. İşte görüyorsunuz tam Miami beachlerine yakın Miami merkezde bir yer. Amerika'da şöyle bir avantajımız var. Türkiye'de bu çok, Türkiye'de de bazı bölgelerde var ama Amerika'nın her yerinde var. Böyle sokak görünümüne de bakabiliyoruz. Sitenin karşısında Little River Laundry çamaşır yıkama merkezi var. Çamaşırlarınızı da burada yıkayabilirsiniz. Söylediğim gibi bu apart tarzı bir evlerden satın alabilirsiniz. Kendiniz oturabilirsiniz imkanınız varsa. Yoksa da işte kira geliri olarak düşünebilirsiniz. Hemen fotoğraflarını inceleyelim. 77 bin dolar fiyat dedik. Bakın bu mutfaktan bir görünüm. İşte küçük salon mu diyeyim? Salon gibi bir yer. Hol tarafında mutfakta. Böyle klasik Amerikan evleri gibi video şeylerde, filmlerde, dizilerde bu tarz evlere çok rastlıyoruz. Aşinasınız. Bu da yatak odasından görünümler. Bir yatak, bir banyo, 462 metrekare demiş de bu herhalde sitenin metrekaresidir. Hızlıca fotoğrafları da geçiyorum izlemeniz için. Söylediğim gibi linkler video açıklamasında mevcut. Oradan kendiniz detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Bu da dış görünüm. İşte bu apartlardan bir tanesi de sizin burada çektiklerine göre herhalde şu öndeki sizin dairenizdir diyelim. Böyle önünde oturma alanları da var. Çok fazla uzatmayalım. 77 bin dolar fiyatı var. İleride hani ne kadara kiralayabilirsiniz bu evleri diye böyle bir kiralık e, ev ilanları fiyatları da yapacağım. Oradan daha böyle detaylı bilgi almış olacağız. Bu Zillow sitesine girip üye olduktan sonra zaten nedir o danışmana temsilciyle iletişime geçin diye bir bölüm var burada. Temsilciyle iletişime geçip detayları alabilirsiniz. Sizin kendi İngilizceniz yoksa eşiniz, dostunuz, arkadaşınızdan yardım alabilirsiniz. Birçok seçenek var diyelim ve hemen ikinci ilanımıza geçelim. İkinci ilanımızın fiyatı 80 bin dolar. Yine 1+1 bu bahsettiğim apartlardan. Artısı da işte salon. İşte hem o salonda mutfak var, işte oturma grubu da orada, yemek masası da orada. Bunlar böyle küçük daireler, apart tarzı daireler diyeyim. Bakın geniş yemek masası var, küçük bir mutfağınız var, buzdolabı zaten Amerika'da bunlar çok büyük oluyor biliyorsunuz. İşte banyosu gayet yeterli. Bunlar tabii ki dediğim gibi oturmak için değilse de yatırım amaçlı gayet makul. Bu da yine biraz önce incelediğimiz ilanın başka bir apart dairesi sanırım. E, Bütçeniz yetiyorsa ikisini birden alabilirsiniz. Ne olur işte. Ha, bu arada hemen şimdi dolar olarak fiyatını söylüyorum ama Türk lirasına da çevireyim. Şimdi 80 bin dolar ne yapıyor? 32 lira düz hesap diyelim. 2 milyon 560 bin TL bu evin fiyatı. Yani Türk lirasıyla 2 milyon 500 bin TL. Yani İstanbul'da
işte Bağcılar'da, Esenler'de bile bu fiyata ev almanız çok zor gibi duruyor. Tabii ki geri kalan şey size kalmış. İster Bağcılar'da alabilirsiniz, ister Miami'de. Bu da size bir seçenek olsun diyeyim. Hemen hızlıca diğer ilanımıza geçelim. Bu yine farklı, yine bu site tarzı, apart tarzı bir yerlerde, ama bu biraz daha farklı bir bölge sanırım. Ne diyor? Little River'da yine aynı yer galiba. Yine bakın, 1700 dolara kiralanmış bu ev. İşte kredi olanakları vesaire söylüyor, ama bunlar tabii bizim için geçerli değil. Oradaki vatandaşlar için bunlar daha mantıklı. Ne diyor? Apple TV'de işte bir dizi binayı filme almış. Meşhur bir bina olacak diyor. Yakınlarda yeni banliyö tren durağı onaylanmış. Miami şehir merkezine gitmek için inşa ediliyormuş. Modern art deco tasarım, sessiz kapalı kompleks, işte e, ne diyor? 28 ünite 26 paket satın alınabilir diyor. Buraları çok anlamadım açıkçası. Yeni çatı, bir tahsisli park yeri ve doluluk %100'müş. Sigorta gerekmiyor. Daire aylık 1500 dolara kiralanıyormuş, ama bunlar 1700 dolara kiralamışlar. Demek ki %100 doluluk olduğu için fiyat yükselmiş. Bu 1700 dolardan işte ne kadarını aidat olarak veriyorsunuz? Detayları ilan sahibiyle görüşüp konuşabilirsiniz. Little River bir bölgeymiş galiba. O site değil sadece. Şuradan hemen şöyle bir bakalım. Hmm, evet, bu da yakın beachlere, bu da gayet yakın mesafede. Miami merkezde bir yer burası da. Hmm, Pardon, bunun harici 1961 yılında inşa edilmiş. Şöyle bunun da hemen bir fotoğraflarına bakalım. Bu da diğerlerinden mi? Yok. Bu diğeri daha farklıydı galiba. Tam çözemiyorum da. Bakın şu 14 nolu alanmış. Yok, bu evet farklı bir yer. Böyle otopark imkanı da var. Bir araçlık yeriniz de var burada. Tabii ki bunlar eski daireler. Böyle modern şeyler beklemeyin. Ama yatırım için gayet mantıklı olabilir. 143 bin dolar fiyatı var. 144 bin dolar diyelim, düz hesap. 143 999 yazmışlar. Fotoğrafları bunlar. Diyelim. Hemen bir Türk lirası olarak hesabımızı da yapalım. 144 bin dolar kaç TL yapıyor? Çarpı 32 diyelim. 4 milyon 608 bin, yani 4,5 milyon diyelim. 4,5 milyona bu apart tarzı daireyi alabiliyorsunuz. 1700 dolar kirası var. Hani diyelim ki vergisini, algısını, şusunu, busunu çıksanız, işte o site yönetimini çıksanız ne kadar olur bilmiyorum, ama hani şöyle net 1400 dolar desek düşse elinize, biraz fazla yazdım, çarpı 32, 44.800 lira aylık kira getirisi olacak. Yani 4,5 milyona bir ev alacaksınız. 44 bin lira, 45 bin lira da aylık kira alacaksınız. Yani Türkiye ile kıyasladığınızda gayet mantıklı geliyor. Ve döviz olduğu, dolar olduğu için zamanla hep kiranız da otomatik artmış olacak. Bununla beraber yine paranızı dolarda tutmuş olacaksınız. Bu mülkü sattığınızda yine karşılığını dolar olarak alacaksınız. Diyelim, hemen bir diğer ilanımıza geçiş yapalım. Yine Miami'de bir ev bu. Ne demiş açıklamaya? Yatırımcıya Miami bölgesinde bir daire, bir yatak odası, bir banyo, çamaşır kurutma makinesi varmış.
Havuz, kulüp binası, tenis kortu, barbekü, piknik alanı ve oyun alanı sunuyormuş. Kiralamaya hazır haldeymiş, yani hemen hazır, satın aldıktan sonra e, nedir, kiralayabiliyorsunuz bu evi. Bir de Filiz bana şunu söyledi. Yani bu detayları tabii ki öğrenmek gerekiyor. İşte bu site yönetiminin kuralları varmış. Örnek veriyorum. İşte evcil hayvan beslenmiyormuş. İşte kedi köpeğe izin vermiyorlarmış bazı sitelerde. İşte kendilerine göre kuralları varmış. Satın almadan önce tabii ki bunları çok detaylı olarak görüşmek, konuşmak gerekiyor. Bunun harici şöyle bir haritadan da şöyle plajlara bir ne kadar uzaktasınız onu sadece bakacağım. Çok yakın yine denize bu da. Evet, şöyle uzak. Evet, Miami'nin böyle daha güneyinde kalan bir yer. Ama plajlara, denize çok yakın mesafedesiniz gördüğünüz gibi. Zaten orada araç sorunu yok. Sudan ucuz arabalar. Benzin sudan ucuz. Hemen şöyle bir fotoğraflarına bakalım. Tam olarak göstermiş. Eviniz burada. Yine burada da işaretlemişler. Bu salondan bir görünüm. Oldukça ferah, şık bir ev. Ee, Oturma izniniz varsa, işte ne bileyim, yeşil pasaportunuz varsa gidip kendiniz de konaklayabilirsiniz. Ama bu imkanlarınız yoksa da e, satın alıp kiralayabilirsiniz. Yorumda şey diyordu, işte kendi fikrinizi beyan etmeyin mi diyordu, öyle bir şeyler diyordu ama böyle hiç direkt aha bu fotoğraf bu da video diye de nasıl video yapalım, mecburen arada kendimiz de bir şeyler anlatmak durumundayız. Fotoğrafları gezerken e, bu süreyi değerlendiriyoruz diyeyim. Bakın işte sitenin içerisinde çocuk parkı da var. İşte yazmış, tenis parkuru, havuzu vesairesi hepsi mevcut. Yatak odası çok güzel. Bir de eşyalı olarak satılıyor bunlar anladığım kadarıyla. Bakın burada da havuzunuz, tenis kortunuz var. Umarım oturma izniniz vardır. Gidip kendiniz keyfini sürersiniz. Ama bu imkanlarınız yoksa da e, dediğim gibi kiralayıp bir gelir elde edebilirsiniz. Çok fazla uzatmadan yine hemen bir diğer ilanımıza geçiyorum. Yine apart tarzı evlerimizden bir tanesi. İlk günden itibaren kiralayabilirsiniz diyor. Yani çok yoğun talep olan bir bölge anladığım kadarıyla. Daire 1/1 ikinci katta diyor. Dairenin tamamı birkaç yıl önce yenilenmiş, mikrodalga fırın, buzdolabı ve ocak gibi paslanmaz çelik aletlerle donatılmış. Açık mutfak, fayans zeminleri, dolaplı ana yatak odası, bina kapılıdır demiş. Topluluk havuzu varmış. Ortak kullanımlı bir havuz da var site içerisinde. Bu birim mutlaka görülmeli demiş. Nerede? Bakın yine haritadan baktığımızda e, denize çok yakın mesafede, plajlara, beachlere de çok yakın mesafedesiniz. Sokak görünümü de böyle bir şey. Şöyle bir çevirelim kafamızı sokağın karşısında. Bu nedir? Bir oyun alanı gibi bir şey mi? Boş bir arazi mi? Tel örgülerle çevrilmiş. Böyle insanın dolaşası geliyor da şu an vaktimiz yok ama şöyle kısa bir göz atmadan duramayacağım. Ne varmış, ne yokmuş diye. Bu bakın, bu Amerika süt arabaları klasik. Süt arabası mıydı bunlar? Ona benzer bir şey. Filmlerde, dizilerde görmüşsünüzdür. Bu da böyle Amerika'nın köy evi, müstakil evi. Bahçeli müstakil ev. En çok talep gören videolarımız bahçeli evler, müstakil evler, köy evleri videoları. İşte daha sonra ben yayından sonra buraları gezeceğim. Ama şimdilik çok uzatmamak için hemen böyle bir fotoğraflarına bakalım. Evet, yine sitenin dış görünümü e, gayet güzel. Dış bölüm, içeride havuz da var. Müthiş. Ya çok güzel yaşamlar var gerçekten. İnsan bazen işte, ya tabii ki Türkiye'de de bunlar var ama ona göre de fiyatları var.
Amerika'da böyle düşük bir gelirle bile buralarda yaşayabiliyorsunuz. Ama bizim ülkemizde maalesef çok zor. Havuzunuz, işte giyinme dolabı, mutfaktan görünümler, yatak odası, bir çift kişilik yatağın yanına bir de tek kişilik eklemiş galiba. Bu da başka bir alandan sanırım. Yine otoparkı vesairesi de var. Fotoğraflarımız bunlar. 175 bin dolar fiyatı var. Ne yapıyor? Hemen onu da bir bakalım. Hemen şu esnaf şeyimizde, hesap makinemizde 5 milyon 600 bin TL yapıyor. 5,5 milyon pazarlık olur mu bilmiyorum da yani 5 milyon 600 bin TL'ye burayı satın alabilirsiniz. İşte biraz önce kiralardan bahsettik. 1500-2000 dolar civarında kira alabilirsiniz bu mülklerden. Bir diğer dairemiz, apartımız diyelim. Yine farklı bir yerden. Bunun da dış görünümü gayet güzel gözüküyor. Aynı şekilde bunun da havuzu, işte geniş bir bahçesi, alanı var. Başka fotoğraf eklememiş galiba. Fotoğraflar burada bu kadar sadece. Bu arada ben şunları şöyle bir büyüteyim siz daha net görün diye. Bunun da 195 bin dolar fiyatı var. Ama bu anladığım kadarıyla 2 oda galiba. Hemen bir bakalım. Listelemeye geri dönelim. Evet. Ne diyor? Harika yatırım fırsatı. Florida paralı yoluna 2/2 dakika uzaklıkta elverişli bir konumda. Birimlerin kirası ayda bakın 1850 dolarla 1950 dolar arasındaymış. Neredeyse burada 2000 dolara yakın bir fiyatı var bu dairenin de kiralık olarak. Şöyle bir şey yapalım. Neymiş? Caribbean Boulevard diyor. Karayip Bulvarı'nda. Bu da yine Miami'de e, plaja, okyanusa yakın mesafede bir ev. Yani şu sokak görünümleri olayına bayılıyorum. Şöyle videoda olmasak şu an buraları hep gezeceğim. Ama vaktimiz yok. Şöyle kısaca size çevreyi göstereyim. Daha sonra dediğim gibi geleceğim, gezeceğim buraları tek tek. Fiyatını söylemiştik galiba. Evet, 195 bin dolar dedik. 5 milyon 600 bin TL Türk lirası yapıyor. Ee, Ve hemen bir diğer ilanımıza geçiş yapalım. Ne demiş? Çok rağbet gören Karayip Bahçeleri semtinde bu güzel 2/2 daireyi bizde herhalde bu 2/2 ne oluyor? 2 yatak odası mı oluyor? İki oda 2 yatak mı diyor. Tam anlayamadım. Onları da soracağız Amerika'daki Filiz'e. Neymiş? Öğreneceğiz. Daireyi görmek için gösterinizi bugün yani işte buralarda biliyorsunuz böyle patadanak gidip olmuyor. Bir randevu vesaire alınıyor. Öyle evler geziliyor ediliyor. Banyolar yenilenmiş ve mutfak kısmen yenilenmiştir diyor. Bu birim birinci katta yer almaktaymış. Southland alışveriş merkezine, otobüs yoluna, okullara ve alışveriş merkezlerine yakın konumdaymış. Yatırımcılar için mülk yönetimine göre satın alındıktan sonra hemen kiralanabilirmiş. Mayıs 2029'a kadar ayda 93,56. Yani bu şey mi acaba, siteye vereceğiniz aidat tutarı bu mu? 93 dolar mı ayda? E, Tam olarak bilmiyorum. Yine bu konuları da yine danışırız. Kapanın işte bilmem ne aylık ödemelere devam edebilir vesaire vesaire gibi bir şeyler demiş. İşte biraz önceki yere bu da çok yakın. Karabiyam Bulvarı diyor. Hayret bunda sokak görünümü koymamışlar. Yine plajın, denizin dibindesiniz. Ee, Şöyle hemen fotoğraflarını bir inceleyelim.
Evet, burası diğer baktığımız yerlerden biraz daha büyük bir alan. İşte salon geniş, daha geniş durumda. İşte banyosu da herhalde biraz daha büyük. Yatak odası harici bir oda daha var anladığım kadarıyla. Evet, bir yatak odası var. Bir de ekstra bir oda var. Yani iki odalı, 2 artı bir gibi düşünebilirsiniz bu evi. Bu da dıştan yine görünümler. Şimdi listelemeye geri dönelim. 195 bin dolar fiyatı. Diğerinin kaçtı fiyatı? Tam şey yapamadım. Buna da bir bakalım da bir yanlışlık yapmayalım. Evet, bu da aşağı yukarı aynı şeydi. 6 milyon 240 bin TL yapıyor. Bir yanlışlık mı yaptım acaba? Bir saniye lütfen. 195 bin dolar çarpı 32. O zaman diğerini yanlış söyledim. Evet, bu daha doğru. 6 milyon 240 bin TL Türk lirası yapıyor. İşte yazmış zaten aşağı yukarı işte bu evden ne kadar alırsınız herhalde 1600, 1700, 1800 dolar mı o civarlara mı geliyor? O civarlarda bir kira alsanız hadi 1700 diyelim ya biz vicdanlı bir ev sahibi olalım. 1700 dolar net olarak alsanız 54.400 TL 55 bin lira bir aylık geliriniz olacak. İşte 5 milyon para verip 6 milyon para verip aylık 55 bin lira kira alabilirsiniz ve tabii ki paranız da yine dövizde kalmış olacak. Hemen bir diğer ilanımıza geçiş yapalım. Yine bu da 2 artı 2 sanırım. Yüksek talep gören kiralık alanın batısında yüksek talep görüyormuş burası da. Balkonlu, tamamı fayans kaplı. Geçen ay A plus kiracıları varmış. Ee, Karayip bahçeleri güvenlikli bir site demiş. Havuzu bilmem neyi varmış. Bilmem neyi değil de vesaire ve böyle yazmış. Mülkiyet otoyolları, alışveriş merkezlerine, okullara, restoranlara yakınmış demiş. Şöyle haritadan yine bir şöyle bir denize ne kadar mesafedeyiz ben onu ölçmedim. Evet, burası da hepsi aşağı yukarı aynı bölgede bunlar. Bu apartlar demek ki bu bölgede oluyor. Ve klasik olarak şu sokak görünümüne bakmadan gitmeyeceğim. Bu da demin baktığımız yerlerden biri mi yoksa hepsi birbirine çok mu benziyor anlayamadım tam. Ama muhtemelen birbirinin benzeri işte. Bu siteler, apartlar demek ki belli bir bölgede. Haritadan da baktığımda aşağı yukarı hep aynı yeri gösteriyor. Aynı bölgelerde bunlar. 195.900 dolar fiyatı var. Biraz önceki ilan gibi bu da 195 bin dolar diyelim düz hesap. İç kısmı söylendiğine göre yeni yapılmış. Bakın işte burada yemek masası, artık işte çalışma masası ne diye adlandırırsanız işte yatak odası, salon, ikinci yatak odası gibi imkanlar mevcut. İki odalı e, ufak bir alan. Ya işte metrekareyi ben bulamıyorum acaba. Çünkü 840 metrekare diyor da bu komple sitenin metrekaresi sanırım. Şurada yine fit üzerinden mi bir şey yapmış? Yok, bu değerle ilgili bir şey anladığım kadarıyla. Tam bir şey dememiş ama bakın burada gerçek özellikler var. İki yatak odası, iki banyo, iki tam banyo. Yani her odada banyo, tuvalet de var. Soğutma merkezi, hava merkezi, klima gibi bir şey herhalde. Dahil olan cihazlar, bulaşık makinesi, elektrikli su ısıtıcısı, buz makinesi, mikrodalga, elektrikli ocak, buzdolabı, çamaşırhane özellikleri ortak alandaymış. Ya birçok özelliği var. Bunları tek tek şimdi ilk video olduğu için böyle mümkün olduğunca çok eve bakmak istedim. Bu yüzden hızlı geçiyorum ilanları. Ama diğer videolarda daha az ev bakıp daha çok ne diyeyim inceleyeceğiz evlerde ne varmış ne yokmuş tam metrekaresi neymiş. Daha net detaylı olarak
inceleyeceğiz. Bu ilk yurt dışı ilanımız olduğu için aksaklıklar için kusura bakmayın diyelim. Biz de tecrübe ediniyoruz yavaş yavaş. Fotoğraflarına da bol bol baktık. Fiyatını söyledik. Böyle 200 bin dolar bandına kadar olan evlere bakacaktık ama en son bakarken şu ilana denk geldim. Şimdi hemen o son ilanımıza geçelim. Evet. Bu evin fotoğraflarını görünce dedim mutlaka bunu da eklemeliyim. İlk önce bir özelliklerine hemen bakalım. Rahat bir yatak odası, bir artı bir işte bir yatak odası, bir de salon bir ev. Ne diyor? Nerede olduğu ile ilgili herhalde bir bölge detaylarını vermiş. Zemin katta taşınmaya hazır, büyük otoyollara ve Miami Beach'e kolay erişim demiş. Yine hep bu Little River bölgesi tarafları işte hep veya işte neydi Karayip Bahçeleri bölgesi mi diyeyim. Artık bakın hemen 2 dakikada Miami'yi de çözdük. Şu sokak görünümüne mutlaka bir bakacağım tabii ki. Hemen o bakın. Evet işte ya ne kadar güzel. Bahçesi güzel. Bu da komşu evleriniz. Hemen şu eve bir bakayım ya. Merak ettim şu evi. Evet. Bu ev mi? Dükkan mı? Bir şey mi? Ne bu? Tam olarak anlayamadım ama şu an gezmek için can atıyorum. Ama gezemeyeceğim. Çünkü çok vakit almak istemiyorum. Son ilanımızı özelliklerini söyledim. Şöyle bir gerçek özelliklerine bakalım. Bir yatak odası varmış. Bir banyo. Tam banyoymuş bu da. Fayans döşedilmiş. Bulaşık makinesi, kurutucu, işte elektrikli ocak, buzdolabı, çamaşır makinesi hepsi mevcut bu evde. Eşyalarıyla birlikte satın alıyorsunuz. Başka ne diyor? Şu acaba şey midir? Bunları da öğreneceğim. 308 dolar aylık site yönetiminin ücreti midir? Veya ne ücretidir tam olarak bilmiyorum ama bunları hep detaylı olarak öğreneceğiz. 205 bin dolar fiyatı var. Şöyle hemen fotoğraflarına bir bakalım. Şu kapının güzelliğine bakar mısınız? Şu bahçenin, çiçeklerin güzelliğine bakar mısınız diyelim. Evet, gayet hoş, güzel. Ee, bakın zemin de burada çok güzel demiş. Sarı renkli odalar, duvarlar diyeyim. Böyle ufak bir böyle Amerikan bar gibi ne diyorlar buna? Ada mı diyorlar buna? Bir de ada gibi bir şeyimiz de var burada. Mutfak dolapları pek güzel değil ama bir şeyler yapılır buna da. Çok güzel bir ev gerçekten. Bunu ilanların arasına son anda ekledim. Umarım oturma izni olan varsa gitsin buraya alsın, otursun diyeyim. Yoksa da satın alsın. Buraya her şekilde kiracı bulursunuz diyeyim. Son ilanımızı da incelemiş olduk. Söylediğim gibi linkler mevcut zillow.com sitesinde. Bizim açıklamamızda bu ilanların linkleri de mevcut. İleride daha detaylı ve daha derli toplu olacak. Bu ilk incelememiz olduğu için biz de yavaş yavaş bazı şeyleri öğreniyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Beğendiyseniz lütfen beğenin. Abone olmadıysanız da lütfen abone olun ve bu tarz videolara daha hızlı ulaşabilirsiniz diyelim. Benim söyleyeceklerim ve anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.